Günaydın. Son günüm bugün. İnanmıyorum. Son günüm inanmıyorum. Çok erken. Şimdi suyumuz bitti ve nehirden taze kaynak suyu alıyorum. Bu su içmek için güzel bir su. I found peace, I could have swore. What she did shook me to the core. I ain't Çok gonna live güzel like su. that no. İyi bir su. Bak. Sonra görüşürüz. Başlıyorum şimdi. Christina benden daha hızlı tabii ki. O zaman sonra görüşürüz. Hadi gidelim. Görüşürüz. Geekbayır'a gidiyorum. 14 kilometre. 5 saat gibi. Nasıl hissediyorum? Vallahi bilmiyorum. İyi hissediyorum. Üzgünüm hissediyorum. Mix. Yol biraz zor burada. Nereye gidebilirim? Son günüm için hazırım. Christina geldi. 10 dakika sonra. Son gün için hazır mısın? Evet, hazırım. Sen? Hadi. Hazırım. Hazırım, bir ay sonra bitmiş. Julia ve Laura da birkaç dakika sonra yanımdan geçtiler. Yavaş yavaş bilerek yürüyordum. İçimde derin bir hüzün vardı. Lika yolunda yürümek benim hayalimdi. Bu yürüyüşün bitmesini istiyordum ama aynı zamanda bitmesini de istemiyordum. Geekbayırına ulaşmaz hayatım değişecek. Çok zor bugün. Adım adım, devam. I'm a beast. Bir ay önce başladım ve zamanın bu kadar hızlı geçmeyeceğini hiç düşünmedim. Wow. Vay. Bu benim için son bir gün, çok duygusal. Güzel yerler gördüm. Yeni şeyler öğrendim. Hadi gidelim. Son 10 kilometre. Son zaman ormandayım. Son 8 kilometre. Düt. But I ain't gonna live like Geriye dönüp baktığımda ilk günümü, çadırdaki ilk gecelerimi ve kafamdaki tüm anıları hatırlıyorum. But I'ma get on my feet, get on my chores, get some things from the getting store. This old ship's Çok catchy var. Karnım çok aç çünkü kahvaltı yapmadım. Yemek hiçbir şey yok. Lika yolu bana sadece rehberlik etmedi, aynı zamanda evimdi. Duygusal olmak istemiyorum ama gerçekten özleyeceğim. Son 500 metre. Son 200 metre. Çok heyecanlıyım ya. Son 100 metre. I try to be my own all in all and everything, but it's just been Lika yolu hayatımı değiştirdi. Bir ay önce Lika yolunda yürümeye başladım. I'm 1 kilometer in. Türkiye'nin tarihi bir yürüyüş parkuru. Santos'a hoş geldiniz. Burada bir antik kent var. Çok eski taş var. Yaklaşık 500 kilometre tek başıma yürümeye karar verdim.
Ormanların içinden yürüdüm, dağlara tırmandım, sahillerde yürüdüm ve kendimi hiçliğin ortasında yapayalnız buldum. Bunu neden yapmak istediğimi gerçekten bilmiyordum. Sanırım içinde bulunduğum günlük hayattan kaçma dürtüsüydü. Ve işe yaradı. Her gün farklıydı ve her gün bana yeni bir şey öğretti. Yürümek terapi gibiydi. Ağrılı bir terapi. Çok zor. Çok yoruldum. Bir noktada bacaklarım o kadar ağrıyordu ki artık doğru dürüst yürüyemiyordum. Vücudum ağrıyordu ama kafam her zamankinden daha rahattı. Bu yolun bana ne göstereceğini hayal bile edememiştim. Likya yolunda daha önce hiç yürüyüş yapmamıştım. Şimdiye kadar 100 kilometre yürüdüm. İnanmıyorum. Herkes gibi bu yürüyüşün son derece sıkıcı olacağını düşündüm. Bu sadece sıkıcı bir yol değildi. Hayatımı değiştiren bir yolculuktu. Ve bence bir şans verirseniz herkesin hayatını değiştirebilir. Acıyı, dostluğu, yalnızlığı, aşkı öğrendim. Ve zengin olmanın ne demek olduğunu da öğrendim. Zamanına sahip olduğun zaman zenginsin. Para sonsuz olabilir ama bizim zamanımız değil. Bizde fazla zaman yok. Likya yolu beni pek çok tesadüfle şaşırttı ve tam kendimi yalnız hissettiğimde yol beni Christina, Rika ve Almanla gibi insanlarla tanıştırdı. Yeni arkadaşlarım buldum. Şimdi yalnız değilim. Merhaba. Acıktığımda yol bana çözümler sağladı. Yolda hayat sakindi. Erken kalktım, eşyalarımı topladım, yürürken yemek yedim, birkaç kez mola verdim, yatacak yer buldum, yemek yedim ve uyudum. Yemek yemek ve uyumak için her gün seçeneğim belliydi ve yalnızca önemli olan kararlar vermekti. Bu açıdan çok kolay oldu. Ne yapacağımı biliyordum, sadece yürümem gerekiyordu çünkü bir aydır tek yaptığım buydu. Bir topluluğun parçasıydım ve odak noktam vardı. Bir ay dış görünüşüme bakmadım ama içime baktım. Şimdi doğayla olan iç içe hayatımı bitirdim. Bir ay sonra Antalya'ya ulaştım. İnanmıyorum ama şimdi geldim, vardım, yaptım. Antalya'dayım. İnanmıyorum. Likya yolunu bitirdiğim için rahatlamış, yorgun, minnettar, bitkin ve derinden üzgün hissettim. Bu hisset gerçekten anlatabilirim. Bu yolculuk hayatımda yaptığım en zor şeydi. Likya yolunu bitirdim ama Likya yolu benimle bitmedi. Şimdi dünya önümde ve ona geri dönmem gerekiyor ama bu sefer biraz daha yavaş.